Efendim selamlar, sevgiler, günaydınlar. Yağmurlu bir Ankara sabahında başlıyoruz. Yeni serimizin ismi Ankara'nın 3 sıra dışı kahvaltısı. Ve birinci durağımız İncek Mama Gusto. Mama Gusto'yu yaklaşık 4 yıl öncesinden biliyoruz. Öncelikle şöyle göstereyim. Güzel bir bahçesi var İncek Bulvarı'nda. Mama Gusto bir şef restoranı. Şef Erman'la az sonra tanışacağız. Kendisi okullu bir şef, MSA mezunu. Sokak yemekleriyle başladılar ama ilerleyen zamanlarda hikaye oldukça değişti, renklendi. Şimdi biz bugün burada kahvaltı için bulunuyoruz. Ama YouTube için 1 ya da 2 bölüm daha yapacağız. Çünkü çok değişik yemekleri var. Ben bu arada yavaş yavaş içeri giriyorum. İçeride soba da var. Yağmurda ıslanıyorum. Evet, hızlıca geldik, içeri girdik ve karşımızda Erman kardeşimiz var. Erman'cığım merhabalar. Merhaba abi. Günaydın. Günaydın. Cuma sabahı, dışarıda yağmur yağıyor ve biz bahçedeyiz. Aynı zamanda burada, şöyle gösterelim, ateşi de görüyorsunuz. Soba keyfi var. Sobanın yanındaki masaya geldik. Şimdi şahane bir kahvaltı yapacağız. Evet, önce burada bulunma sebebimiz olan kahvaltıyı şöyle bir gösterelim. Ve ondan sonra kahvaltıyı senden dinleyelim. Nedir ne değildir abi? Hemen yardımcı ol. Hemen yardımcı ol bize. Bu kahvaltı senin tasarımın. Evet. Ben dışarıda bahsettim senden. Burası bir şef restoranı dedim. Erman dedim MSA mezunudur dedim. Evet, MSA mezunu. Ondan sonra evet o da görünüyor. Şimdi hikayeyi dinleyeceğiz de senin hikayeni. Önce kahvaltıyı sen bize bir anlat. Sonra kahvaltıya başlayalım. Muhabbeti sonra yaparız. Tamam, süper. Nedir kahvaltımız? Şimdi Mama Gusto'nun kahvaltısı aslında 5 senedir olan ve her sezon değişen bir kahvaltımız var bizim konsept olarak. Yaz, kış olmak üzere 2. Aynı zamanda da bahar, hem sonbahar hem de ilkbaharda olmak üzere de çeşitlendirdiğimiz, formülünü değiştirdiğimiz reçetelerimiz var. Evet. Bunun en güzel yanı şu, sezonun o sene en önemli vurucu ürünleri neyse biz ona yönleniyoruz. Güzel. Aromaları da o sezonun işte tınıları neyse, dünyada ya da ülkede neyse onlar üzerinden seçimler yapıyoruz. Tamam. Bu senenin adı, yani kış menüsünün adı Yeni Yerel. Şu anda Yeni Yerel. Yeni Yerel, evet. Peki, güzel. O hani sobanın yanında o portakal kokuları, işte ne bileyim tarçın kokuları, sobanın üzerine attığımız ekmek dilimleri, kızarmış ekmekler. Aha. O eskinin, 90'ların, 80'lerin özlediğimiz o tarzını yakalamak için oradan gelen böyle tınılar ekledik. Şahane. Kahvaltıya. Şimdi o tınıları tanıyalım bakalım neler varmış. Şimdi burada menemenle başladık. Tamam. Standart bir menemen aslında. Burada peynirlerimiz var. Peynirlerimiz var. 3 çeşit peynirler var. Şimdi esas burada hikaye birazcık renkleniyor. Tabii. Ve benim bahsettiğim o sıra dışı hikayesi işte burada oluyor. Bunlar ne abi? Onlar kızartılmış turşular. Bu kızartılmış turşu. Şimdi bakacağız. Şu barbekü sebzeler. Evet, barbekü. Bunun üzerinde de şey var. Çektirilmiş balzamik sirkesi var. Ve daha sonra onda fümeleniyor ve onun üzerine ince bir aroma veriyor ve üzerine de parmesan var. Burada bir sürmelik diyoruz değil mi buna? Aynen, bu sürmelik bir şey. Muhammara, güzel. Salça eşi, bir anneanne reçetesi o. Aha. Ondan sonra geldik. Pişimiz var. Aynen öyle. Ekşi maya var. Ekşi maya pişimiz var. Peki güzel. Zeytinler var, reçel var, bal kaymak var. Burada bir sürmelik daha var. Burada bir sürmelik daha var. Bunun içerisinde balla karamelize edilmiş mascarpone peyniri yapılıyor. Önce onu söyleyeyim. En başından başlayarak anlatayım. Mascarpone peynirini yaptıktan sonra içerisine balla karamelize edilmiş soğanı koyuyoruz. Sonra beraber fermente ediyoruz. O soğanın aroması, o peynirin aromasına geçiyor. O sırada o aroma renkleniyor. Üzerinde limon zest ve zeytinyağı. Şahane, tamam. Burada çok özel bir lezzetimiz var tabii. Hani şu anda masanın belki en değerli tabağı olabilir. Söğüş tabağı, müthiş. Evet. Harika. Tamam, devam ediyoruz. Burada bir ekmek üstü lezzetimiz var. Evet, bu Fransız bageti. Evet. Servis alanında pişiriliyor ekmeğimiz. Aha. Ondan sonra üzerine bu bizim kendi yaptığımız sucuk. Kendi yaptığınız sucuk. Onun güzel. altında mozzarella peyniri var. Bir tane cheddar'la yaptığımız var. Bu haftalık olarak değişir. Bu tamamen bizim oyuncağımız. Yani güzel. bu hafta başka bir şey gelir, bu hafta başka bir şey dönüştürdüğümüz bir tabak. Tamam. Bu?
O milföy. Milföy, tamam. Milföyün üzerinde trüf yağı var, onun üzerinde parmesan var. Haydi. Bu haftanın Güzel. konsepti o. Burada bir waffle var, bubble waffle. Bubble waffle. Bubble Uzak waffle. Doğuluların yaptığı bir Evet. şey. Burada aslında dedik, şimdi şunu diyebiliriz. Yeni yerel bubble waffle'la alakalı. Aslında burada yorum giriyor devreye işte. Aha. Biz burada dedik ki tatlı bir şeyler koymalıyız. Çocuklar neyi çok severler? Çocukları aromalandırmak için yapabileceğimiz zaman daha farklı neler yapabiliriz diye. Bubble Waffle bizim bundan 3 sene önce menüye koyduğumuz bir üründü. Çıkarmıştık. Bu sene kahvaltıya koyduk. Kahvaltıya koyduk. Güzel oldu. Peki burada bir sürmelik daha var. Patlıcanlı humus var. Patlıcanlı Üzerinde humus. yağı var. Trüf yağlı. Vay. Ben en iyiyi en sona sakladım. Save the best for last derler. Evet. Sosis. Evet, kendi yaptığımız. Ben daha önce burada yedim. Böyle ağzım sulandı. Kendi yaptığınız sosisi biliyorum. Çok lezzetliydi. Evet, Bunu aslında kahvaltıya da koymuşsunuz. Evet. Şöyle bir şey var, bu kahvaltı sosisi. Biz sosisi satışa sunmadan önce yaklaşık 1 yıl satmadan sadece ürün ürettik. Çok iyi. 1 yılın sonunda artık ürün oldu dedik. Aha. Şu anda yaklaşık 3. yılımızdayız. Doğal fermente, içerisinde hiçbir katkı maddesi yok. Katkısız. Doğal kuzu bağırsağına ve arkadaki barbeküde fümelenerek pişiyor. Evet, ben orayı çok detaya girmedim çünkü oraya ayrı bir bölüm yapmamız lazım. Hani o arka tarafı şimdi sakladık ama onun da hikayesini anlatacağız. Ve de ekmek tabağımız var. Evet. Ekmek çeşitlerimiz var. Bu kadar. O zaman hadi başlayalım şimdi. Hadi. Sonrasında tadım notlarıyla devam edeceğiz. Evet. Teşekkürler. Erman'cığım kahvaltımızı yaptık. Bu arada inanılmaz yağmur yağıyor. Evet Hatta ya, bugün- ara ara dolu yağdı. Birazcık çevre sesi çok olabilir. Kusura bakmasınlar dinleyenler. Şimdi önce 2 kişi kahvaltıyı yedik. Kahvaltıdan kalanlar bunlar arkadaşlar. Şimdi siz aslında bu menüyü 2-3 kişilik kahvaltı olarak veriyorsunuz değil mi? Öyle söylüyorsunuz. Evet, gerçekten de bu kahvaltı şöyle göstereyim. 3 kişiyi de rahat rahat doyurur. Rahatlıkla. Şimdi bugün 8 Nisan 2022. Bu kahvaltının fiyatı nedir abi? 180 lira. 180 lira. Şimdi 2 kişi için düşünürsek 90 lira. 3 kişi yerse ki yiyor. 60 lira gayet uygun bir kahvaltı. Çok aç 2 kişi, orta aç 3 kişiyi rahatlıkla doyurabilecek bir kahvaltı aslında. Bence çok aç, yani 2 kişiyi doyurması bayağı iddialı olur. Bakın ekmekler duruyor, yumurta duruyor, peynirler duruyor falan. 2 aç erkek olarak yedik. Neyse bayağı da kaldı. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Öncelikle kahvaltınız gerçekten sıra dışı ve bir sonraki bölümde şu barbeküyü çok merak ediyorum. Çok Onun da eğlenceli. müjdesini şimdiden verelim. Çok eğlenceli olacak gerçekten. Teşekkürler ediyoruz. Başarılar teşekkür diliyoruz. ederim. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Efendim selamlar sevgiler. Ankara'nın sıra dışı kahvaltıları serimizin 2 numarasındayız. Bugün Yıldız 4. Caddede Kumru'nun içinde bulunan Kafe Piyaf'tayız. Daha önceden buraya defalarca geldik. Çok severiz. Kahveleri şahanedir ama onun dışında tatlıları ve çok güzel kahvaltı çeşitleri vardır. Şimdi sözü fazla uzatmadan içeri giriyoruz ve de kahvaltıya bakıyoruz. Efendim şimdi içeri girdik. Kafe Piyaf'ta işletmenin sahipleri sevgili Zeynep ve Gülsüm'le beraberiz. Arkadaşlar merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar oldu siz açalı burayı? 6 ay oldu. 6 ay oldu mu ya? Vay be, açılışa gelmiştik biz. Hatırlıyorum o günü ya. tabii, evet. Zaman geçiyor Zaman ya. evet, çok hızlı Evet, geçti. harika. Şimdi bugünkü konumuz kahvaltı ve bu serimizin adı Ankara'nın sıra dışı kahvaltıları. Ben de burada ilk defa kahvaltı yapacağım ama çok güzel görüntüler gördüm. O yüzden açıkçası Kafe Piyaf'ın da bu listede olması gerektiğini düşündüm. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Fakat şöyle bir şey var, ben neredeyse sizi göremeyeceğim. Yani bu şöyle aradan görüşebilir. Paylaşımlı kahvaltımızın böyle bir şeyi var. Evet, zorluğu bu var. kahvaltı dikey bir kahvaltı. Çok enteresan olmuş. Şöyle ayağa kalkalım. Şimdi manzaraya buradan bakalım. Daha güzel görelim. Evet. Şimdi genelde insanlar yatayda dağılırlar kahvaltıda. Siz dikeye çıkmışsınız. O serpme kahvaltı aslında. Ha. Bizimki serpme kahvaltı değil. Değil. Evet, serpme Adı da kahvaltı. serpme değil. Evet. Konsept olarak da öyle değil. Ama 2 kişinin, hatta paylaşmayı seven insanların özellikle ben öyle diyorum. Evet. Tercih edeceğim kahvaltı. 2 Süper. kişilik bir kahvaltı ama 3 kişinin de doyduğunu gördüm bu kahvaltıda. Evet, bir pot çayımız var burada. Bir poğaçayımız var, işte tatlımız var. Bir dakika, tatlımız var deyip geçmeyelim bence. Çünkü orada bir
Güzel bir tatlı var burada. Evet, bu glutensiz çikolatalı kek. Glutensiz çikolatalı kek. Sade unlu. Peki. Ama bu tatlı değişiyor. Yani He. her zaman aynı tatlıyı vermiyoruz. Tamam. O gün şeflerimizin tercihine göre Peki. yaptığımız yeni lezzetler de varsa onları da. Bu ekmek de böyle Ekmeğimiz sıradan bir ekmek değil. Focaccia, İtalyan Focaccia. ekmeğimiz, evet. Focaccia. Peki. Geldik buraya. Üst kattan başlayalım. Neyimiz var? Neyimiz var? Neyimiz var? Karanfilli ayva reçelimiz var. Kendi Karanfilli yapımımız. ayva reçeli. Evet. O da Peki. mevsime göre değişiyor. Evet. Bu da vegan fıstık ezmemiz. Acukamız var. Acuka var. Evet. Portakal tereyağımız var. Müthiş. Portakallı tereyağı. Hayda. Bak Onu da çok biz enteresan. yapıyoruz bu arada. İşte bak O da serinin adını doğru koyduk ve doğru yerdeyiz arkadaşlar. Portakallı tereyağlı kahvaltı yapacağız şimdi. Gerçekten çok keyifli. Şahane. Peynir Orta çeşitlerimiz kattayız. var. Peynir. Çeşitlerimiz, füme etimiz, işte hafif bir salatamız Yeşillik. var. Vallahi bu salata ve yeşillik dediğiniz şey belki de en pahalı ürünlerden olabilir şu anda. Ha, çok değerli ha. Aynen öyle. Öyle etini de yanına koymuşsunuz da acaba hangisi daha pahalı bilmiyorum. Yarışırlar şu an. Yarışırlar valla. Ve alt kata Onlar geldik. mevsime göre yine değişiyor. Değişir. Değiştiriyoruz onları. Güzel. Alt Burada kata da geldik. Scramble egg kruvasan Scramble egg. ve scramble egg avokado focaccia'mız var. Çok güzel. Kruvasan kendi imalatınız. Kendi yapıyoruz. bayılırız ya. Ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Çok güzel. Bak bir de şurada şuna bakalım. Burada şu bardak detayına bakalım. Ne kadar şık ya. Ne kadar güzel. Reklam yapayım mı? Yap. Madame Coco. Ha tamam. Madame Coco'ymuş. Çok soruyor müşterilerimiz. o yüzden Anladım. dedi. Tamam. O Bu zaman arada kahvaltı normalde 2 tane scramble egg kruvasan oluyor ama Evet. dilerseniz ekmeğinizi değiştirebiliyorsunuz. İtalyan ekmeği focaccia'yla da tercih edebiliyorsunuz. tercih edebiliyoruz. Tamam. O zaman hadi hızlıca başlıyoruz yemeğe. Ondan sonra tadım notlarıyla devam edeceğiz. Ama kahvaltı burada bitmeyecek. Çünkü ne var? Kruvasanlı bir şeyler daha gelecek değil mi? Farklı yeni menüye katacağımız bir ürünümüz var. O gelecek. Ondan sonra bizim başından beri çok sevilen bir ürünümüz var. Saklanıyorum yalnız. Şöyle. Evet. Sürpriz. Sürpriz. Tamam. Sürprizleri açığız. Devam. Tamam. Arkadaşlar serpme kahvaltıyı aldık. Pardon, serpme kahvaltı değildi. Neydi o? Paylaşımlı mıydı? Paylaşımlı kahvaltı. Tamam peki. Tamam. Biliyorum canım yani o kadar değil. Bu arada 2'ydik 4 olduk yani. Evet. Çünkü aslında hikayenin önemli kısmı Evet. arkadaşlar. Sevgili Gözde ve Tunağan burada bizlerle beraber. Bu lezzetler onların ellerinden çıkıyor. Arkadaşlar merhabalar size de. Günaydınlar. Tünaydın oldu ama ilk kahvaltımızı yedik. Çok güzeldi gerçekten. Ben hep söylüyorum. İlk fotoğrafını gördüğüm anda dedim ki çok iyi fikir. Çünkü kahvaltı hep böyle yatayda giden bir şey. Hani serpmeden geliyor. Siz ilk defa dikey kahvaltı yapmışsınız. Bence müthişti yani. Hani tasarım olarak çok iyiydi bir kere. İçeriği de çok güzel. Ellerinize sağlık. Şimdi bu serinin adı sıra dışı kahvaltı. Şimdi sıra dışıydı. Evet kesinlikle sıra dışıydı. Focaccia müthişti bu arada. Bir de neydi? Portakallı tereyağı. Üf harikaydı. Şimdi önümüzde 2 lezzet daha geldi. Bunlar nedir? Yapanların elinden, daha doğrusu yapanların ağzından dinleyelim. Evet. Frankfurter sosisli kruvasan Evet. ve krok piyaf. Ve de krok piyaf. Güzel. Frankfurter sosisli kruvasanın içinde mor lahana coleslaw var. Aha. Bir değişiklik denedik. Evet. Güzel de sevildi de. Özel Evet. bir tarif. Çok güzel. Şimdi burada kruvasan tabii tatlı. Bunu siz tuzluyla beraber servis ediyorsunuz. Evet, aynen. Bu tatlı tuzlu karışımlarını ben her zaman çok severim. Lezzetleri birbirine çarpıştırmak istedik. Güzel, Bu iyi şekilde ettiniz. ortaya güzel bir şey çıkarmak Vallahi. istedik. Başardık. Başardınız. Bir de burada tabii lahanalı coleslaw da var. O da daha değişik olacak. Yeşillik var. Yanında salsa sosu. var. Salsa sosu var. Köz biber salsayla beraber çok güzel bir denge yakaladık. Güzel. Peki tamam. Burada Krok piyaf. krok piyafa bakıyoruz. Şimdi bunu az sonra böyle sarıyı keseceğiz. Çok da soğutmadan yapalım o işi. Hatta yapalım bir yandan da. Aslında Krok Madame ve Krok Monsieur'ün Evet. piyaf versiyonu bu. Evet. Biz biraz daha onu kendi damak zevkimize uygun hale getirdik. Biraz renklendirdik. Çünkü içinde acukamız var. Başka neyimiz var Gözdeciğim? Beşamel pastırma ve füme kullanıyoruz. Aha. Beşamel sosla Bak en sevdiğim hareket. sonlandırıp yumurtayla taçlandırıyoruz. En sevdiğim hareket geldi. Salına salına geliyor işte bu. Evet arkadaşlar. O zaman işte budur. Bon appétit. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şurayı odaklayalım. Ekibe çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Vallahi arkadaşlar tam tadım yapıyorduk ama tadımın ortasında durduk ve de ben özellikle
şurayı göstermek istedim. Şu kesiti göstermek istedim. Biz neye bakıyoruz şimdi? Krok piyaf. Krok piyafa bakıyoruz. Bunun içinde ne vardı? Çemensiz pastırma, acuka vardı değil mi? Acuka, evet. Abi çok müthiş bir şey. Üzerinde Gerçekten. beşamel sos var. Beşamel sos ve yumurtanın da kıvamı çok iyiydi. Akıttık onu böyle, sarısını da akıttık. Bu başlı başına çok sıra dışı bir lezzet. Ellerinize sağlık. Valla çok iyiydi ya. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Evet, şimdi neye bakıyoruz arkadaşlar burada? Burada baktığımız Ex Royal. Ex Royal. Peki ve de Ekmeği üzerinde. evet ve de Somon füme, yeşillik, poşe yumurta ve Hollandaise sosu. Hollandaise sos geldi şimdi. Evet. Aynen. Çok güzel. Of. Güzel. Üzerine de muskat. tabii ki muskat, evet. Ay şahane. Bakayım ben kesiyorum. Evet, yumurtayı da akıtmasak olmaz, bak akıyor. En sevdiğimiz şey. En sevdiğim şey var. Bir detay var. Onu size sormam lazım. Şöyle ki mesela burada Fransızca, tabaklarda Fransızca yazılar var. Evet. Şöyle. Tabii ben Fransızca biliyorum ama acaba siz biliyor musunuz diye size sormak istedim. Ne yazıyor? Evet, Zeynep. Zeynep, bakalım Zeynep biliyor mu? Mesela şurada toi et moi yazıyor. Toi et moi. Evet. Peki, güzel. Mesela şurada coupé le soufflé yazıyor. Yani breathtaking, yani Yüre koplatan, nefes kesen. nefes kesen. Nefes kesen. Güzel. Ve Bir tane daha var. fa avec amour. Fa avec amour. Yani Biraz silinmiş sanki. Fait avec amour. ha. Ya ben işte bak ben seni denedim yani orada. Evet. Aşkla yapıldı. Aşkla yaptı demek. Peki. Çok güzelmiş. Çok güzel detaylar. Bir detay daha var burada. Şöyle gösterelim. Çatal ve bıçaklar da çok şık ayrıca. Öyle dümdüz malzemeden değil. Desenli. Çok özendik. Çok özendiniz. Özendik gerçekten. Evet, burada bir detay daha verelim. Şu çay bardaklarına hasta oldum. Bakınız. Şu benim önceki çay bardağım. Çok güzel değil mi ya? Bak. Evet arkadaşlar, kahvaltıyı bitirdik. 1, 2, 3, 4 mü oldu? 4. 4 oldu. Gerçekten 4 sıra dışı kahvaltı yaptık. Daha başka bir tür çeşitimiz var ama... Şimdi ben menüde bir tane English breakfast görmüştüm. Onu çok severim. İçinde kuru fasulye var çünkü. Evet. Aynen. Gerçekten çok değişik bir kahvaltı. Evet, kapris kruvasanımız var. Var. Ondan sonra işte pankekimiz var. Krok piyafı zaten baktınız. Baktık. Yani Yani kahvaltı çeşidi Yemeklerimiz var. Bowl'larımız var. bollar var. Vay Çeşit be. çok. Güzel. Peki. Şimdi bizim için önemli olan şu. Sıra dışı mı? Evet, kesinlikle sıra dışı. Yani çok özel lezzetler, iyi malzemelerden yapılmış, iyi reçetelerle yapılmış ve şeflerimizle de tanıştık zaten. Onlar da gerçekten gayet iyilerdi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi burada birkaç tane nokta daha var belirtmemiz gereken. Bir, neydi? Kahve. Kahve. Kahve önemli mevzu. Şimdi nedir sizin kahveniz? Evet, biz de şu anda kahve içiyoruz ve filtre kahve içiyoruz. La Vie est Belle yazıyor burada. En büyük Beşiktaş demek. En büyük Değil mi? Galatasaray. Hop bir dakika ya. La vie est belle. Bak, la vie Hayat güzel. en büyük. Ha öyle mi? Bak, hayat güzeldir diyor. Zeynep'in Fransızcası biraz zayıf, onu ben biliyorum ama onu ben sonra anlatacağım size arkadaşlar. La vie est belle. Peki, evet abi. Kahve diyorduk. Kahve konusu başından beri bizim için çok önemli. İyi bir kahve sunalım, iyi bir yemeğin, iyi bir kahvaltının sonrasında dedik. İşte filtre kahve için özellikle güzelmiş. filtre kahvemizi kesinlikle hazırda bekletmiyoruz. Zeynep'ciğim. Evet, biz de şimdi kahve istedik. Hemen demlendi. Evet. 5 dakika bekledik ve taze içiyoruz. Gerçekten önemli bir konu. Güzel. Evet, kahvaltıyı da bitirdik bu arada ama hala masada bir şeyler görüyorum. Bu nedir? Çünkü iyi bir kahvaltıdan sonra iyi bir tatlı yenmeli diyoruz biz. Yenmeli. Peki neye bakıyoruz? Ruby vişne kruvasan. Ruby vişne kruvasan. Kendi üretimimiz kruvasanla yaptığımız Evet. çok da sevilen bir tatlı. O zaman açıyorum. Lütfen. Açıyorum. İçinde vişne marmelatı. Sonra Şaka yapıyorsunuz ya. Evet. Şaka yapıyorsunuz ya. Bir şeyler döküldü bu arada. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi az önce böyle artık fonda duyduğunuz böyle pıtır pıtır sesle Gülsüm'ün dağılan bilekliğinden geliyordu. Onun için çekime biraz ara verdik ama
Bu da akmaya devam etti ya. Nazar Evet, diyoruz nazar buna. çıktı diyelim. Evet, öyle diyelim. Evet, biz neye bakıyorduk ya? En son nerede kalmıştık? Ruby kruvasan. Ruby kruvasandı. Evet, tamam. Ruby kruvasandı. Ruby vişne. Ruby vişne. Ruby vişneydi. Vişnesi Evet. önemli. Tamam, vişnesi önemliydi. Evet, kendi imalatınız olan kruvasan. Evet. İçinde pastacı kreması, Vişne marmelatı. vişne marmelatı, Üzerine ruby, çikolata ve fındık. ruby çikolata ve Kavrulmuş fındıkla fındıklar bitiriyoruz. var. Artık tamam, bak bu son. Başka bir şey son. yemeyeceğim. Bu arada kapatırken artık bir de fiyatlara gelelim arkadaşlar. Şimdi bugün ayın kaçı? 11, 12. 12. 12 Nisan 2022'deyiz. Serpme kahvaltımız ne kadar? Serpme kahvaltımız yok. Yok, pardon. Paylaşımlı Ha, evet. kahvaltımız var. Paylaşımlı kahvaltımız. Paylaşmayı sevenler için yaptığımız Kahvaltımız kahvaltımız. 210 lira. 210 TL. Ondan sonra geldik diğerleri. Krokpiyaf'tan başlayalım. Başlayalım. Krok piyaf 59 TL. Krok piyaf 59 lira. Evet. Ex Benedict 75 TL. 75 TL. Evet. Frankfurter sosis kruvasan 85 TL. 85 TL. Tamam, bu kadar bize yeter. Artık kapatıyoruz arkadaşlar. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Gerçekten müthiş lezzetlerdi. Sıra dışı lezzetlerdi. Ha, burada bir de şey var. Arada bir mesaj geliyor sizden bana. Akşamları böyle canlı müzik mi var? Evet. Ondan bahsedelim. Evet. Farklı grupları ağırlıyoruz. Aha. Bazen hafta içi cumartesi, bazen hafta cumartesi günleri farklı grupları ağırlıyoruz. Jazz, blues, Jazz blues günleri var. Latin geceleri. Latin geceleri var. Şahane. Şimdi Mayıs'ta, bahardan itibaren bunları çoğaltacağız. Çoğaltacağız. Daha da keyifli olacak. O zaman buradan duyurmuş olalım. Evet. Ve de artık Bekleriz herkesi. herkesi bekleriz. Kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Efendim günaydınlar, selamlar, sevgiler. Ankara'nın sıra dışı kahvaltıları serimizin 3. ve son durağındayız. Cinnah Caddesi, Yeşilyurt Sokak'ta Let's Bake Artisan Bakery'deyiz. Burası yaklaşık 4 yıllık bir işletme. İsminden de anlaşılacağı gibi burası bir bakery ama çok güzel bir kahvaltısı var. Daha önce gelmiştim, biliyorum. Şimdi tekrar deniyorum. Efendim Let's Bake Artisan'a nihayet geldik, içeri girdik ve işletme sahibi Betül Hanım karşımızda. Betül Hanım merhabalar, günaydınlar. Merhaba, günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben zannediyorum buraya 2 yıl önce falan gelmiştim. Hatta siz şimdi hatırladınız, elektrikler kesikti o gün değil mi? Evet, siz geldiniz ve Elektrikler kesildi. Vardır o işte de bir hayır. Bir de bizim işimiz her şey fırınla olduğu için Ya, siz değil mi? geldiniz, elektrikler kesildi, fırın çalışmıyor. Tabii Evet biz evet, biraz- değişik bir gündü o. Evet. Neyse bugün her şey tamam. Evet, Evet. Ne kadar oldu siz burayı açalı? biz 2018 Mart'ında açtık, Mart'ın 2018 sonu. Mart, 4 sene olmuş 4 yani. sene oldu. Bunun da yaklaşık 1,5-2 senesi zaten 2 sene pandemi. geçti. Evet, ne yazık ki. Şimdi ben dışarıda bilgisini verdim. Siz MSA mezunu bir şefsiniz aynı zamanda. Aynen, Burası aynen. bir şef restoranı Evet. ya da şef kafesi mi Bakery. diyelim? Bakery, kafe, Şef evet. bakery. Sizin eğitiminiz de Ben inşaat mühendisiyim. inşaat Evet, mühendisiniz. bir 5-6 sene çalıştıktan sonra baktım masa başı iş bana göre değil. Evet. Ve artık dedim ki ben mesleği değiştireceğim. Sonra geldiniz burayı açtınız. Evet, bir süre evden üretim yaptıktan sonra burayı açtım. Ben birkaç kere geldim ama daha net bilgiyi sizden alalım. Tezgahı görüyorum. Çok güzel pastalar var. Siz herhalde pasta ve kahvaltı üzerine gidiyorsunuz değil mi? Evet. Yani konsantrasyonunuz bu üründe. Evet, pasta ve aslında en çok iddialı olduğumuz şey pasta olarak çıkmıştık biz. Ama daha sonra kahvaltıda da çok talep gelince kahvaltıya yöneldik ama kahvaltı olacaksa da farklı bir kahvaltı olsun dedik. Çünkü her şey kendimizin yaptığı, Tamam. Bu dışarıda arada evet siz devam edin. Ben kahvaltıyı da şöyle göstereyim. dışarıda Başlayalım. yani hazır ürün sadece peynir, zeytin, işte domates dışında Evet. hiçbir ürünü biz hazır almak istemedik. Ekmeklerimizi, çikolata kremamızı, fıstık ezmemizi, reçellerimizi, acukamızı, her şeyi kendimiz evet. yapıyoruz. Çok güzel. Peki o zaman hemen kahvaltının detaylarına geçelim mi? Şimdi Geçelim. 2 kişi kahvaltı aldık. 2 kişinin de önünde 2 ayrı yumurta var. Evet, 2 ayrı yumurta var. Sizin önünüzde galiba Ben de çırpılmış yumurta var. Ama onun altında bir hikaye var. Evet, onun altında brioche ekmek. Brioche ekmek de ekmeği, bayılırız brioche ekmeği, ya. Evet, Evet. bol tereyağı ve yumurtalı bir ekmek zaten. Ve biz bunu avokado sosla birleştirdik. Harika. Avokado sos, isteğe göre de göz yumurta ve çırpılmış yumurta olarak servis ediyoruz. Evet. Benim önümde de göz yumurta var. Aynı zamanda bu tabii ki kabak çekirdeği detayı çok güzel. Çok güzel bir dokunuş olmuş.
Peki buradan reçelden devam edelim o zaman. Anne eli değmiş bir reçel. Anne eli değmiş Annem reçel. yapıyor, evet. Vallahi gerçekten. Gerçekten annem yapıyor. Süper. Çok güzel. Annem yapıyor. Burada fıstık ezmemiz var. fıstık ezmesi. Şekersiz bir fıstık ezmesidir. Onu da siz yapıyorsunuz. Onu da biz yapıyoruz. Güzel. Çikolata kremamız. Çikolata Bunu da biz kreması var. yapıyoruz. Elmalı crumble'ımız var. Bakalım elmalı crumble. Hemen gösterelim. Burada pancake var. Evet. Ekmekler. Çikolatalı bakkamız var. Bak bu da değişik. Evet. Güzel. Ve ekmeklerimizi de 7 tahıllundan yapıyoruz ekmeklerimizi de. Çok Bu güzel. şekilde. Ve de- Mercimek, artık buna ne denir? Mercimek salatası mı? Mercimek yemeği mi? Bilmiyorum ama mercimeğimiz var. Onun Evet. altında da bir yoğurt sosumuz var. Yoğurt sosunda karamelize soğan, tahin, kavrulmuş susam, labne. Nefis. Bu şekilde bir sosla Bu servis şekilde. ediyoruz. Evet. Evet. Peki. Sonra peynir grubu var. Gayet zengin görünüyor peynir Evet, grubu da. peynir grubumuz açıkçası 3 tanesi yöresel peynir. Diyarbakır peyniri. Çok güzel. Geri kalan 2 peynir de Ankara'daki en iyi denilecek olan bir mekanda. Yani. şahane. Onlar da kendileri O zaman özel olarak portakalla üretiyor. da bitiriyoruz. Evet, evet. Ha, bu arada evet şeyi söyledim. Pancake'leri, mini pancake'leri söyledim. Pancake'lerimiz de var. Evet. Tamam peki. Bugün ayın 15'i mi? 15'i, 15 15'i. Nisan 2022'deyiz. Bu kahvaltının fiyatı nedir? 95 lira. Kişi başı 95 lira. Kişi başı 95 lira. Güzel. Tamam. Bunu da not ettik. Bu arada kahvaltının içerisinde de şöyle bir şey var. Sınırsız çayımız var. Eğer istek olursa biten ürünler yerine de ekleme yapabiliyoruz. Ha, ekleme yapıyorsunuz. Evet, Aa, ekleme çok güzelmiş. yapabiliyoruz. O zaman tamam. Şimdi tadımla devam ediyoruz. Tamam. Çıkışta tadım notlarıyla bitireceğiz. Tamam. Teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun. Şimdi efendim bir yandan sohbet ediyoruz, bir yandan da kahvaltıya başladık. Ürünleri de tadıyoruz. Tadım notlarıyla devam etmek istiyorum. Şimdi öncelikle şu brioche'tan başlamak istiyorum. Brioche müthiş. Üzerinde avokado ve yumurtayla beraber daha da güzel olmuş. Gerçekten çok başarılı bir çalışma olmuş. Teşekkür Bir kere ederiz. bunu kenara koyalım. Afiyet İkincisi benim en sevdiklerimden gidecek olursak acuka. Acuka da müthiş. Burada fıstık ezmesiyle çikolatamız var. Onlar gayet başarılı. Bu arada kahvaltıda en çok istenen şeylerden birisi de elmalı crumble oluyor. Elmalı Ekstra crumble. istenen. Ya crumble gerçekten çok başarılıydı. Afiyet olsun. Henüz daha pancake'lere gelemedik. Ben ekmeklerden bir parça yedim. Babka yedim. Babka da gayet başarılı. Ama burada söylememiz gereken şey şu. Evet, peynirlerden siz bahsettiniz. Gerçekten peynirler çok başarılı. Evet. Her zaman her yerde, evet her kahvaltıda zeytin olur ama zeytinin de iyisi var, kötüsü var ne yazık ki. Sizin zeytinleriniz müthiş. Ve de burada 2 tane hindi etimiz var. Hindi fümeye ben son dönemlerde benim favorim. Bayılırım. Gerçekten burada da bayıldım. Çok başarılı. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum ben size. Sizin burada bu klasik kahvaltımız, 2 kişilik kahvaltımız ama Evet. bunun dışında da kahvaltı alternatiflerimiz var. Var, evet. Neler var mesela? Az önce ben gördüm. Arka tarafa acayip bir şey gitti. Neydi o? O gidenler French toast'u yine brioche ile yapıyoruz ve French toast kahvaltımızda hem tatlı French toast hem de tuzlu French toast kahvaltısı. Bunu bir daha ben duymak istiyorum. French toast'u brioche ile yapıyorsunuz. Evet, brioche ile yapıyoruz. Ay, Yani sadece o bile, bile. yetiyor. kesinlikle. Müthiş. Boyut olarak da zaten gerçekten doyurucu bir boyutu Evet. var. Tabii bir de bunun hani tatlı sevenler için, kahve yanında tatlı Müthiş. kahvaltı yapmak isteyenler için tatlı brioche'u da var. Harika. Peki bu arada şöyle kalkıp hem içeriği göstersek hem de dekoru göstersek. Gerçekten beyaz tasarım, beyazın hakim olduğu bir tasarım var. Dükkanın içi çok ferah, çok şık. Hem de minimalist denebilir. İskandinav tarzını seviyoruz. Evet. Ama daha çok sevdiğimiz bir şey var. Böyle tezgahların hastasıyız. Evet, burada neye bakıyoruz? Bize açıklar mısınız? Yani- Bize anlatır mısınız? Önce gerçekten çok büyük bir emeğe bakıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Bütün arkadaşlarımın tek tek emeği var. Şöyle söyleyeyim. Şu anda burada gördükleriniz bizim tatlılarımızın hepsi değil. Çıkarttığımız ürünlerimizin hepsi değil. Ama en favori olanları söyleyeyim ben size. Bir Alalım. kere Bir kere. Peanut, Snickers ve Snickers. Peanut, Banana. İkisi de bizim favori. Orada hem karamelize muz var Aha. ve crunch var. Evet. Burada da fıstığımız var. Fıstıklı aynı zamanda. Snickers Bu muz. gerçekten Snickers gibi. Yediğiniz zaman Snickers tadı alıyorsunuz. Güzel.
Dakoaz musumuz var. Bol orman meyveli, glutensiz aynı zamanda bu. Ay, Fıstıklı, glutensiz. Çok güzel. Bir de bu serinin burada Black Forest'ı var. Black Forest daha güzel. Evet, krep kırıklı, orman meyveli. Yediğinizde hem muz geliyor ağzınıza hem de kıtır tabaka ve orman meyveleri geliyor. Çok güzel. Tabii siz hiç bahsetmediniz ama bu vişneli çikolatalı cheesecake, glutensiz cheesecake gibi. Evet, tabanın normalde genel olarak hani tabanlarda bisküvi kullanılıyor ama Bisküvi. biz bisküvi kullanmıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Glutensiz yapıyoruz. Evet. Brownie sevenler için Brownie'miz, gösterelim. evet. Bu da elmalı crumble'ımız. Elmalı crumble. Evet, içerisinde pastacı kremasıyla birleştirdik biz. Çok Elmalı güzel. crumble'ımız var. Ve de cookie'ler var. Cookie'ler var, Fit evet. cookie var, Fit görüyorum. cookie var. Bu da Antep fıstıklı orman meyveli cookie'miz. Çok güzel. Bir de fıstık ezmeli Ve cookie'miz. de fıstık ezmeli Evet. cookie var. Şahane. Çok güzel. Peki, teşekkür ederiz. Rica ediyorum. O zaman kahvaltıyla devam ediyoruz. Tamam. Efendim başladığımız noktada bitiriyoruz. Müthiş güzel bir kahvaltı yaptık. Çok özel ürünlerdi. Brioche bende müthiş etki bıraktı ve özellikle de bugün yemediğim brioche'la yapılmış French toast gerçekten aklımda kaldı. Bir sonraki ziyaretime saklı. Bunu da bir sonraki ziyaretime saklıyorum diyorum ve de yavaş yavaş bitişe geçiyoruz. Artık kapatıyoruz. Buraya kadar sabırla izledin. Buraya kadar sabırla seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve hatta bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ve hatta kanala abone olursanız daha da mutlu olurum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, lezzetle kalın ve brioche'la kalın.